Selamlar. Bugün size işlevselliğe dayalı yapay zeka türlerinden bahsedeceğim. İşlevsellik, yapay zekanın verilerini işlemek, uyaranlara yanıt vermek ve çevresiyle etkileşimde bulunmak için öğrenme yeteneklerini nasıl uygulayacağı ile ilgilidir. Yapay zeka türleri 4 işlevsellik türüne göre sıralanabilir. Bunlar tepkisel yapay zeka, sınırlı bellekli yapay zeka, zihin teorisine sahip yapay zeka, kendi bilincine sahip yani öz bilinçli yapay zeka. Şimdi bu yapay zeka türlerine biraz daha yakından bakalım. Tepkisel yapay zeka en temel yapay zeka türüdür. Bunlar anlık taleplere ve görevlere yanıt verebilirler. Ama sadece mevcut verilerle çalışırlar. Bu seviyede hafıza depolayamazlar, geçmiş deneyimlerle öğrenme yapamazlar veya deneyimler yoluyla da işlevsel geliştiremezler. Aslında tepkisel yapay zeka yeni bir tür değil. IBM'in tepkisel yapay zekaya sahip Deep Blue isimli bir bilgisayarı vardı. Mesela bu bilgisayar 1997 yılında Rus satranç ustası Geri Kasparov'la bir maç yapıp onu yenmişti. Tepkisel yapay zekanın daha net anlaşılması için mesela e-postanıza gelen spamleri düşünün. Bu e-postaları filtrelemek için yani bir kod verip bununla spam gelen mailleri otomatik çöpe atması için tepkisel yapay zeka kullanılır. Ya da Netflix'i düşünün. Netflix'e tepkisel yapay zeka destekli öneri motorları kullanıcının izleme geçmişindeki verileri işler. Bir sonraki adımda neleri izleme ihtimalinin yüksek olduğunu belirleyip buna göre önerilerde bulunur. Tepkisel yapay zekanın öngörü becerisi yoktur ve uyarlama da yapamaz. Ya da beklenmeyen olayları bir tahmin yapamaz, tahmin edemez. Bu yapay zeka türünün uygulama alanlarında oldukça spesifik ve genellikle otomasyon gerektiren basit işlemlerle sınırlıdır. Sınır bellekli yapay zekaya baktığımızda bu yapay zeka geçmiş verileri depolayabilir ve bu verileri tahminlerde bulunmak için kullanabilir. Bu yapay zeka aslında aktif olarak kendi sınırlı ve kısa vadeli bilgi tabanını oluşturduğunu görüyoruz. Bu bilgi tabanına dayalı olarak görevleri yerine getirir ve anlamlı hale getirebilir. Ancak sınırlı bellekli yapay zekada öğrenme ve hafıza kapasitesi sınırlıdır ve genellikle belirli görevler veya uygulamalar için optimize edilmiştir. Yani sınırlı bellekli yapay zekanın özüne bakarsak insan beynindeki nöronların işlevini taklit eden derin öğrenmedir. Bu yapay zeka modeli günümüzde yapay zeka uygulamaların birçoğunda görülmektedir. Bu sistemler sohbet robotları, müşteri hizmet botları ve chatbotları, sanal asistanlar veya sürücüsüz araçlar gibi uygulamalarda etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Örneğin kullanıcılar sohbet robotları veya sanal asistanlarla daha fazla etkileşime girdikçe bu sistemler verileri öğrenir ve kullanıcılar hakkındaki ayrıntıları hatırlayarak ilgili ve kişiselleştirilmiş yanıtlar verebilir. Veya sürücüsüz araçlar. Bunlar yolda seyahat ederken çevresel verileri sürekli olarak gözlemler ve işlerler. Bu sayede sizin ne zaman döneceğinizi, nerede durmanız gerektiği veya bir engelden kaçınması gerektiğini tahmin etmelerine yardımcı olur. Zihin teorisine sahip yapay zekaya baktığımızda bunlar bir makinenin insanlar ve diğer canlılar gibi duygularını, niyetlerini, düşünce şekillerini anlayabilen ve bu bilgilere dayanarak kararlar alabilen yapay zekayı ifade eder. Zihin teorisine sahip yapay zeka araştırmacıların hala üzerinde çalıştığı bir yapay zeka türüdür. Bu yapay zeka türü geliştirildiğinde makineler insanların duygularını, inançlarını, ihtiyaçlarını anlayıp çok daha kişiselleştirilmiş hizmetler sunacaklardır. Zihin teorisine sahip yapay zeka, teknolojisi dünyaya pek çok olumlu değişiklikler getirebilir. Ancak aynı zamanda kendi risklerini de barındırıyor olacaktır. Zihin teorisine sahip yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması etik ve toplumsal sorunları beraberinde getirebilir. Bu konu aslında benim de endişe duyduğum bir alandır. Bu konuda farkındalık yaratmak ve ayrıca uygun politika ve düzenleri şimdiden oluşturmak gerekmektedir. Kendi bilincine sahip yapay zeka ya da başka bir deyişle öz bilinçli yapay zeka, zihin teorisine sahip yapay zekanın bir sonraki aşamasıdır. Ve tabii yapay zeka gelişimindeki nihai hedeflerden biridir. Kendi bilincine sahip yapay zeka türü insan duygularını, arzularını veya ihtiyaçlarını taklit eder, insan zekasıyla eş hale gelebilirler. Yani bu seviyedeki makineler sadece dış dünyayı algılamakla kalmaz. Aynı zamanda kendi iç durumlarını, kendi iç dünyalarını, düşüncelerini ve varlıklarını da anlayabilirler. Kendi bilincine sahip yapay zeka şimdilik sadece bilim kurgu filmlerinde karşımıza çıkıyor. Peki ya gelecekte ne olacak? Bu tür yapay zeka türleri gerçekleştirilirse, hayata geçirilirse
Makinelerin kontrol altında tutulması, valla onları bir kontrol edebilme imkansız hale de gelebilir. Makinelerin kendi bilincine sahip olması onlara hem sorumluluklar hem de haklar vermek gerektiğini gündeme getirecektir. Ayrıca bu konunun insanlık potansiyeli için bazı riskler ve faydalar açısından da çok detaylı şekilde incelenmesi de gerekiyor.